Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok popüler olan kurbağalı şapka öreceğiz. Çok kolay bir şekilde sadece bir tane iple bunu yapabilirsiniz. Ben organik oyuncak iplerini kullandım. O zaman biraz örelim hadi. Amigurumi tekniklerini bilmeyenler sayfamdaki Gurumi'de sık iğne nasıl yapılır, sihirli halka nasıl yapılır videosunu izleyebilirler arkadaşlar. Yukarıya yine link de bırakırım. Yani ben bu amigurumiye başlamadan önce hiç elime tığ veya şiş almamıştım. Ama bu örgüyü öğrendikten sonra gerçekten devamı geldi ve kolay bir örgü, alıştım da. O yüzden siz de çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Herkes diyor ki işte formüller çok karışık geliyor bana, oyuncak tariflerinde özellikle. Aslında hiç karışık değil. Sadece formüllerle yapılan teknikleri eşleştirmeniz önemli kafanızda. Şimdi tarife geçebiliriz arkadaşlar. Tarifi inekli şapkanın tarifinin aynısı. Çünkü kurbağalı şapkada bazı oturmayan kısımlar vardı. Şimdi her zamanki gibi sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapattım. Her bir ilmeğe 2 tane batarak artıracağım sayımı. Yani burada 6 tane artırma yapacağım. Bir, aynı yere tekrar batıyorum. 2. Sık iğne yaptım ve şimdi buraya ilmek belirteci koyacağım. Eğer yani ilmek belirteciniz yoksa bu kalan ipinizi öne alarak sıra başınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi bunu takalım. Bundan sonra hep artırmayla gideceğiz. Yani bir sık iğne bir artır, 2 sık iğne bir artır şeklinde büyüteceğiz. Bir sık iğne bir artır. Şimdiki sırada 2 sık iğne bir artır yapacağız. Hemen gösteriyorum. 1 2 tane aynı yere birer tane sık iğne yaptım. Üçüncü de çift batıyorum. Ve artırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi gitgide büyüyor. Her aşamayı çekmeyeceğim video çok uzamasın diye. Bundan sonra 3 sık iğne bir artır, 4 sık iğne bir artır, 5 sık iğne bir artır şeklinde artarak giderek 14 sık iğne bir artır sırasına kadar geleceğiz arkadaşlar. Bu şapkamızın tepesini oluşturmuş olacak. Zaten formülleri yanına yazmış olacağım. Şimdi en son 13 sık iğne bir artırma yaptık ve son artırma sıramızı yapacağız. Yani tepesi için olan son artırma sırası. 14 sık iğne bir artır yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra düz öreceğiz. Burada 2 tane yapmıştım. 3 4 14 ve burada çift batacağız. Artırma yapacağız. Evet, sıra başına gelelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, tepesi için artırma sıramızı tamamladık. Bundan sonra 12 sıra boyunca tamamen düz öreceğiz. Bu şekilde şapka aşağı doğru büzülmüş olacak. İlmek belirtecimi takayım buraya. Şimdi 12 sıra boyunca düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 12 sıra boyunca düz ördük. Şimdi en son şu tepe kısmında 14 sık iğne bir artır yapmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Yani bu sırada hemen ilmek belirtecimi takayım. Bu sırada 15 sık iğne bir artır yapacağız. Bir, ve 15. Şimdi bir tane artıracağız. Sıra başına kadar ilerleyeceğiz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi 4 sıra boyunca hiç artırma ve eksiltme yapmadan düz öreceğiz. 4 sıra düz ördük. Şimdi yine 16 sık iğne bir artır şeklinde artırma yapacağız. Ve bu artırmadan sonra 2 sıra öreceğiz. Artık yavaş yavaş genişletiyoruz. Şu an düz biraz daha ama genişleyecek. 16 sık iğne bir artır yapalım. ...15... 16 ve bir artıracağız. Böyle sıra başına gelelim arkadaşlar. Sık iğne bir artır yaptıktan sonra 2 sıra düz ördük. Şimdi biraz daha genişlemesi için 10 sık iğne bir artır yapacağız bu sırada. Bir, 2, ve 10. Şimdi bir artırma yapacağız. Sıra başına kadar ilerleyeceğiz. Bir sonraki sırada 10 sık iğne yapacağız yine ve daha sonrasında bu diğer artırdığımız sık iğnelerin başına birer tane artıracağız. Yani 10 sık iğne 2 artır şeklinde olacak. Hemen birlikte yapalım. Evet, 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi bakın, şu artırdığımız, bir önceki artırdığımız ilmekte, artırdığımız için bir ilmekte 2 tane vardı. Şimdi bunları artıracağım tekrardan. Yani bu birinci artırmam, yanına da hemen ikinci artırmayı yapıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar ilerleyelim. Bu sırayı tamamladıktan sonra yine 2 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Şu an fırfır oluşmaya başladı. Bu şekilde altını genişlettik. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. Daha sonra yine bir artırma sıramız olacak. Bu sırada 12 sık iğne 2 artır yapacağız. Bu şekilde bu kıvrımlarına daha çok kıvrım eklemiş olacağız. Yan yana 2 tane artırma yapacağız 12 sık iğneden sonra.
1 ve 2. Şapkamız şekillenmeye başladı. Şimdi bundan sonraki sırada 14 sık iğne ve yine 2 artır yapacağız. Yani artırmalar şuralara denk geliyor ve buradaki volümü artırıyor. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu sıradan sonra 2 sıra düz artırma veya eksiltme yapmadan öreceğiz. Daha sonra volümüne göre son bir artırma veya düz örme yapabiliriz. 2 sıra örelim. 2 sıra daha ördük ve örmeyi bitirdik artık arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim. Şapka bu şekilde oluştu. Şimdi yanına da zaten kafamdaki halini de koyarım. Böyle düz inen, daha az kıvrıklı bir şapka yapmış olduk. Diğer kurbağalı şapka biraz daha geniş. Onu şöyle göstereyim. Bakın bu daha geniş. Bu ona göre biraz daha dar bir şapka oldu. Şapkamız hazır. Şimdi gözlerini örmeye geçebiliriz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şapkanın gözünü yapacağız. Ben bir tanesini yapmıştım. Bunun arkasına da aynı şekilde yeşil öreceğiz. Şimdi diğerini birlikte yapalım. Önce sihirli halka yapıyorum. İçine 6 sık iğne öreceğim. Şimdi sihirli halkamı kapatıyorum. Siyah ipte örmek her zaman zor olur. Şu ilmeği buluyoruz. İkinci sırada her sırada artıracağız. Yani 12 sık iğneye ulaşacağız. 1 2 11 ve 12. Şimdi bu sıradan sonra bir işaret belirleyici takacağım. Üçüncü sırada bir sık iğne bir artır yapacağız. Bu taktığım yere örmek zor olacak. Bir dakika. Bir sık iğne, bir artır. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Şimdi son ilmeğe geldim. Son ilmektekini geri çekiyorum ip değiştirirken görünmesin diye. Buradan şimdi beyaz iple alacağım. Beyaz ipimi geçiriyorum. Şimdi bu sırada 2 sık iğne bir artır yapacağız. 1 2 sık iğne, bir artır. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sıra başıma geldim. Şimdi 3 sık iğne bir artır yaparak ikinci beyaz sıramızı öreceğiz. 1 2 3 sık iğne ve bir artır. Sıra başına geldim. Yine buradan ilmeği çekiyorum. Bu sefer yeşil ipe geçeceğiz. Ve bu sırada artırma yapmayacağız. Düz öreceğiz. Gözü ördük. Şimdi burada bir ilmek kaydırma yapacağız. Buradan alıyoruz.
hiç yukarıdan çekmeden bunun içinden geçireceğiz. Ve bu şekilde buraya bir zincir atıp düğümleyeceğiz. Ve dikmek için uzun ip bırakacağız. İkinci gözü de tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde hiçbir renk değiştirme yapmadan yeşil olarak bu yuvarlaklardan bir tane daha öreceğiz. Ve arkasından dikeceğiz. Arkası yeşil olacak. Önü göz gibi olacak. Evet, şapkamız hazır. Gözlerini de diktim. Böyle kenarlarına doğru diktim. Çünkü başa takıldığında güzel durması için. Arkası da bu şekilde. Arkasına da yeşilden ördük ve arkadan böyle gözüksün diye. Şimdi başımda da göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.